Evet sevgili Mert Başaran YouTube kanalı takipçileri, bir pazar akşamı daha saatler 22'yi gösteriyor diyecektim ama şu an 22-25'i gösteriyor. Biraz gecikmeli de olsa şöyle toparlandık. Bismillah diyebiliriz. Mert Başaran, hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Sen de hoş geldin. Ne güzel, bordo mu üstündeki? Şu an tam seçemedim. Bordo bir de mavi var. Bak mavi de bulacağım sana. Evet. Senin rengin olacak. Bak O bordo mavi zaman, yaptık yani. o zaman Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor'u tebrik ederek yayına Edelim. başlayalım. Edelim. Öyle mi oldu? Ne zaman oldu? Benim haberim yok. Futbolla hiç alakam olmadığı için ne zaman oldu? Ne zaman oldu ya? Vallahi Senin de alakan yok galiba. yo hayır, var da Cuma mıydı, Perşembe miydi? Hı. Günler karıştı ya. Vallahi Bir iki gün oldu. 2-3 gün oldu. tebrik ederim. Türkiye Kupası'nı aldı. Umarım önümüzdeki sene Tebrik daha. ederim. Aslında burada Teşekkürler. Acun'u da tebrik etmek lazım. Adam hangi işi eline atsa valla gerçekten başarıyor yani. Hani hep bir şeyler konuşuluyor falan ama adam böyle veya böyle Huls diye aldı. İşte Premier Lig'de takım var adamın yani. Adam hani inanılmaz bir hikaye bence. Yani gerçekten Abi, kesinlikle ya. case study olarak yani hani senin gibi orada oturuyordu, yanında oturuyordu. Adam şu anda şeyin oldu yani. Sen yine benimle oturuyorsun. Adam Hull City'de Premier Lig'de yani. İnanılmaz bir şey ya. Abi, Gerçekten. tam onu diyecektim. Yani ben de muhabirlikle başladım. Bir muhabir Evet. hani gidiyor, televizyon alıyor, sonra kulüp alıyor. Ya diğer yaptıklarını saymıyorum. Ve o kulübünün Premier Lig final maçında kendi televizyonundan canlı yayın veriyor. Yani Evet. Yani hani başka ya bir bunu seviye. rüyada görsen inanmazsın abi yani. Hadi derler ki abi bir yerin açık mı kaldı falan derler. Ama orada da bak yine konudan konuya gireceğim ama adamın başarı hikayesinde şöyle bir şey var. Yani çok eleştiren var, yok şöyle oldu böyle oldu falan. O kısımları ben bilmiyorum ama ben klasik 2-3 tane şeyini gördüm, biliyorum yani. Mesela yani adam çok esnek bir adam ya. Yani kuralları esnetmeyi çok seviyor. Mesela ben de hep bu başarılı iş insanlarında gördüğüm şey o. Yani mesela normal bizim gibi beyaz yakalı insanlara bir görev veriliyor mesela. O görevi yapıyoruz biz. Bu tip insanlar böyle sorguluyor. Ben niye bunu yapıyorum? Ben bunu böyle yapmayacağım, farklı yapacağım diyorlar ve gerçekten bazıları gerçekten başarılı oluyor. Bazıları da başarısız oluyor ama hani deniyor adam yani. Adamın mesela bir sürü konuda öyle enteresan. Mesela bugün de mesela kravat ve bilmem ne takı elbise giyiyor. Yani giyilmesi gerekiyormuş. Öyle bir haber duydum. Ben bunu giymem demiş. Ben sadece bununla geleceğim. Yani bunu sorup denemesi bile yani gerçekten değişik bir karakter olduğunu gösteriyor. Şimdi bunu ben hep görüyorum yani. Ben bir şeyde çalışıyordum. Bir şirkete girmiştim. İlk Barsan diye bir şirkete. Ya bize böyle öyle bir iş verdiler ki ya o kadar bence yani zaman alan ve gereksiz bir şey ki kimse sorgulamıyor. Bir tane çocuk var sadece. Niye böyle yapıyoruz? Yani bu saçmalık dedi. Ben bunu böyle yapmayacağım. Şöyle yap. Herkes olmaz falan kazan kaldırdı. Sonra gerçekten de herkes öyle yapmaya başladı. Çünkü doğrusunun ne olduğunu öğrendik falan filan. Yani bazen böyle yani sorgulayan, bir inat eden, değişik ben bunu kabul etmiyorum diyenlerin enteresan sonuçlara ulaşma durumu oluyor. Başarısız da olabiliyorlar tabii. Atılabiliyorsun. O da oluyor yani. Abi ama denemeden olmuyor, risk almadan olmuyor. Acun Ilıcalı daha muhabirken evet farklı özellikleri var. Dediğin gibi çok rahat tavırları var. Yani bir muhabirin işte işin arasında gidip uyuyup Evet. işte müdürünün karşısına çıkması zor bir ihtimal ama o farklı kimliğini de bir yandan keşfettiriyor insanlara. Sonrasında gidiyor, yapım şirketi kuruyor. Acun Firar'da ya dünyada hiç yapılmış, Türkiye'de hiç yapılmamış bir formatla kendi şirketi üzerinden kanala içerik hazırlamaya, program hazırlamaya başlıyor. Yani hiçbir şey tesadüf olmuyor. O bütün arkadaşlarına göre farklı bir yol izliyor. O yüzden Borsadaki mantık Aziz, bak borsadaki mantık, yatırım araçlarındaki mantık da bu. Hep bunu anlatma yani. Hep onu söyleyeyim. Uçak, yine ben bir yerdeydim. Uçaktan indim böyle. Yani abi inerken mesela baktım yine 300 kişi kalkmış mesela. Yani orada ben oturuyorum. Bir sürü iş yapıyorum otururken ve yarım saat sürdü yine. Ya herkes bana böyle hasta olan benmişim gibi bakıyor böyle. Bu adam niye kalkmıyor acaba falan. Ve en son diyorlar hani kalkmayacak mısınız? Kalkacağım, herkes insin. Kalkarım ben de yani. Hani evet. ama mesela herkes kalkanın doğru olduğunu düşünüyor yani. Kalkıp kuyrukta bekleyenin ve yarım saat sürüyor. Bir de aşağıda sonra aynı otobüste buluşuyoruz herkes. Yani ben sonuna kadar duruyorum ya abi, tamam, o ilk inenle ben inen. Dolayısıyla bizim bu borsadaki mantık da yani aslında Acun hani borsacı olsaydı ya da yatırımcı olsaydı ki zaten yatırımcı, hani aslında bunu çok iyi özetlerdi yani. Herkesin yaptığı, yani herkes altın alırken savaş çıkacak diye altın almanın doğru olmadığını söylerdi bence yani. Hani yapardı o mesela. Herkes altın, savaş çıktığı gün mesela gider yapabilirdi o yani. Ya ben niye altın alayım ya, satıyorum. Çok saçma diyebilirdi yani. Hani herkesin dışına çıkabilmek bence esas
başarı getirebiliyor ama tabii orada bak dikkat edersen getirebiliyor diyorum. Bunun tam tersi de var. Batış hikayeleri de var tabii. Yani böyle yani Tabii öbür Acun'un da güvenli var. alan. Yani Acun üzerinden örnek veriyoruz. Onun da çok sıfırı gördüğü zamanlar Tabii. var. Tabii. Yani dolayısıyla görebilir yani. Yani bu tip şeylerin hep sonunda o var ama hani bir yol var yani bir konfor alanı var. Herkesin yaptığını yaparsan abi dediğim gibi sorunsuz bir şekilde karnını doyuruyorsun. Bir de böyle herkesin yaptığı yanlış ya değişik bir şey yapabilirim diyen de çok başarılı da olabiliyor. Tabii patlayabiliyor, başarısız da olabiliyor. Dolayısıyla yani bu yatırım araçlarında bu çok benzer bir hikaye. O yüzden hani aklıma geldi. Bugün onu düşününce ben hep bunu zaten şey yapıyorum yani böyle hani dikkat ediyorum, takip ediyorum adamı. Değişik yani. Hani gerçekten değişik. Böyle seviyorum bu değişik kafaları ben ya. Öyle Sıra veya dışı bir yapısı var kesinlikle ve bu sıra dışı da davranışı ona başarıyı da getiriyor. Yani Hull City ile Premier Lig'e çıkmama ihtimalinde ciddi bir zarar da edebilirdi. yani, Zaten transfer sürecinde sıkıntılar yaşadı. Transferler yapamadı. Kiralık oyuncularla girdi. Yani ama hep zoru deniyor. Zordan kaçmıyor ve bunları yaparken de mantıksız hareket etmiyor. Yani işi profesyonellere bırakıyor gibi. Yani başarılı olmak o kadar da kolay değil ama farklı bir kimliğe farklı. bürünmek de önemli. Farklılık önemli abi. Yani farklılık önemli. Yani sosyal medyada da mesela içerik çekenlerden mesela özellikle içerik çekmeyi düşünen kardeşlerimize söylüyorum. Yani mesela benimki normal bir içerik böyle normal izleniyor tamam mı? Özellikle ama farklı içerik yaptığınızda böyle farklı içerikler yapınca gerçekten çok daha farklı izlenemiyor. Yani herkesin yaptığı yol genelde doğru gibi algılanıyor ama o konforlu alan. Konfor alanı dışına çıkıp da herkesin yapmadığı şekilde yaptığınızda da inanılmaz şekilde başarılı olma şansınız var. Ama inanılmaz şekilde yok olma şansınız da var. Tabii o bir risk işte. Dolayısıyla biz güvenli alanda normal yayınımızı yapıyoruz. Mesela şu an ben mesela hani papyonla, fülarla ne bileyim amuda kalkarak bambaşka bir şekilde yapabilirdim. Belki çok izlenir ama batabilirsin, rezil de olabilirsin. Bunlar kolay şeyler değil yani. Hani bir şeyi farklı yapabilmek bu formatlar da öyle. Her şey böyle. Dolayısıyla biz standart işimizi normal güvenli limanda yapmaya başlayalım. Bu arada kaç kişi var onu da arada yazarsanız Şu an arkadaşlar. 1000 kişiyi geçtik şu anda. O Yavaş zaman yavaş toparlanıyor. başlayabiliriz yavaş yavaş. Başlayabiliriz. Şuradan başlayalım isterim. Şimdi biz seninle program yaparken Ekol TV'de sürekli esprisini yapıyorduk. Evet. Mutlan çıktı mı çıkacak mı? Programda o konuştuğumuz Mutlan aylar öncesinde geçtiğimiz günlerde karar çıktı. Ve bugün de çok hareketliydi Ankara CHP Genel Merkezi. İşte Kemal Kılıçdaroğlu yeniden başkanlığa geri döndü. Özgür Özel de tabii bugün genel merkezden çıkarken bazı olaylar, istenmeyecek olaylar oldu. Bu işin siyasi boyutu. Peki ekonomi boyutunda yarın biz nasıl bir güne uyanacağız? Şimdi ilk önce şunu söyleyeyim. Ben yıllardan beri her yerde söylüyorum. Bundan dolayı da çok tepki çekiyorum. Bana çok kızanlar oluyor. Hani belki korkaklıkla şey yapıyorlar. Hani korkuyorsun diyorlar falan filan. Ben yıllardan beri Aziz ne diyorum? Hiçbir siyasi partiyle ilgilenmiyorum. Siyasetle ilgilenmiyorum. Bu bana babamdan kalmış bir vasiyet. Babam bana şunu anlatmıştı yıllar önce. Deniz gezmiş dedi. Aslan gibi genç dedi. Atılırken dedi CHP'lisi de el kaldırdı dedi. İşte atıyorum isimleri vermeyeyim ama hani DYP'lisi de el kaldırdı. Öbür partilisi de hepsi el kaldırdı dedi. Adamı atıldı dedi. Ondan sonra hepsi yine aynı adamlar dedi. Ağlamaya başladılar 20-30 yıl sonra Deniz Gezmiş atıldı diye dedi. Yani siyaset öyle bir şey ki aslında benim hatta şöyle bir şey var. Yani Amerika böyle 3-4 tane seçenek sunuyor önüne. Tamam mı? Hangisini seçmek istiyorsun diyor. Atıyorum Atatürk'ü mü seçmek istiyorsun diyor, dindarı mı seçmek istiyorsun diyor, milliyetçi mi seçmek istiyorsun diyor bilmem ne. Sen seçiyorsun ama sonuçta gün sonunda evet kendi seçiyorsun ama gün sonunda aşırı da böyle çok büyük bir şey değişmiyor. Tamam mı? Sonuçta zaten belli bir şeyi seçilenler arasından seçiyorsun. Dolayısıyla ben yıllardan beri o düsturdayım. O yüzden hani buna çok sisteme çok inanmıyorum. Yani demokratik sistemin gerçekten demokratik olduğunu dünyada da aynı şekilde. Türkiye için söylüyorum inanmıyorum yani tamam mı? Ve bununla ilgili de çok filmde seyrettim. Komplo teorisi kitapları da okudum. İşte JFK'yi görüyorsunuz yani hani biri olacaksa da zaten eğer bir şey yapacaksa da onu öldürüyorlar bir şekilde. JFK'yi öldürdükten sonra kardeşi geliyor onu da öldürüyorlar. Yani o kadar büyük bir sistem var ki dünyada. Dolayısıyla hani böyle çok doğru yapmak isteyeni öldürüyor. Dolayısıyla ben yıllardan beri çok inanmıyorum bu siyasi sisteme ve oy vermiyorum diyorum. Buna da çok kızanlar oluyordu. O zaman işte mesela Meral Hanım'a çok böyle şey yapıyorlardı insanlar. Ya diyorum bakın burada bir gariplik var diyordum. Bana çok eleştirenler, hakaret edenler oluyordu. İşte Kılıçdaroğlu'na diyordum ya burada bir gariplik var diyordum. Yine aynı şekilde bana çok hakaret edenler oluyordu. Yıllar sonra ortaya çıkıyor ki
Yani hepsi dediğim gibi çıkıyor. Aslında hepsinde bir şey var aslında, anladın mı? Yani yıllar sonra çıkacak bazı şeyler. Yani 40 yıl sonra, o yüzden kimsenin kalbini kırmayın diyorum. Yani hiçbir siyasi parti lideri için gerçekten kırmayın. Futbola çok benziyor, ben bunu futbola çok benzetiyorum yani, anladın mı? Hani insanların karnı aç. Gidiyor abi, çocuğunun rızkından kesiyor, sütünden kesiyor. Ronaldo için bilmem ne için para veriyor. Adam onunla dünyanın en güzel kızlarıyla en güzel hayatlarını yaşıyor. Sonra adam takım değiştiriyor bir de ondan sonra, mesela diyor ki, yani Türkiye'dekiler için de aynı şey geçerli. Ben aslında doğuştan bu takımlıydım. Şimdi yıllar sonra biz o kadar parayı sana niye verdik falan. Siyaset de öyle bir de. Siyasette de öyle. Sen uğraşıyorsun, kalp kırıyorsun. Ya birini sevebilirsiniz, oy verebilirsiniz, o ayrı. Ama hani gün sonunda kalp kırmaya gerek yok. Sonuçta gerçekten ortaya çıkıyor ki sizin yıllardan beri, yani süper dediniz. Ya bugün muhalif kanallarda da, öbür kanallarda bakıyorum, işte biriyle ilgili bir şeyler deniyor, işte Kemal Bey'le. Ya ulan 6 ay önce ya da 5 yıl önce. Kemal Bey dedin ya, aynen öyle. Şöyle biraz projeksiyonu geri saralım. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığında nasıl bir sevgi, ilgi vardı? Kendi parti tabanından, farklı tabanlardan, siyasi düzlemde inanılmaz bir sevgi vardı. Ama sonrasındaki süreçte de büyük bir, yine gördüğümüzü söylüyorum, nefret objesine dönüştü o kitle tarafından. Yani burada kişiler bir anda, niye aynı adam aslında, onu seven de aynıydı, şimdi nefret eden de aynı. Niye değişiyor? İşte bak, dediğin gibi bir kişiye bu kadar anlam yüklersek demek ki senin haklı olduğunu gösteriyor. Abi sorgulamıyoruz çünkü, bak gerçekten sorgulamıyoruz. Başka konular da var hani sorgulamadığımız. Yani Evet, aynen. Yani çok ya bir sorun, mesela orada mesela Meral Akşener o zaman şey yapıyordu mesela, ben bir tane tweet attım, linç yemiştim. Hani diyordu ya, Ekrem Bey veya Mansur, ya diyordum, ya benim şirketimde biri dese ki bu adam genel müdür olacak, ben o anla arkadaşlığımı keserim ya. Ya Meral Hanım gidiyor diyordum, CHP'deki biriyle ilgili bunu diyor, bu normal değil diyordum. Vay sen karıştırmaya mı çalışıyorsun falan dedim. Sonra tövbe, bu işlere girmiyorum. Sonra ortaya çıktı ki Meral Hanım'la ilgili de başka şey. Yani dolayısıyla yani aslında biraz düşününce, bakınca ya bir garip şeyler oluyor. Bizim hani aslında biraz düşünsek anlaşılıyor her şey, ama düşünmek istemiyoruz. Bizde fanatizm var. O gün böyle körü körüne seviyoruz. Sonra körü körüne şey yapıyoruz. Bu da zaten bence yine aynı noktaya geliyor. Eğitim sistemimizdeki problemden. Yani biz abi sorgulamayı kabul etmiyoruz. Bak aynı borsa mantığında da yine aynı yani, tamam hani biri bir şey dediğinde, yani ben şeye çok benzetiyorum, yani Sasa ile ilgili ben bir şeyler yazdığımda yediğim hakaretle, tamam mı, Meral Akşener ya da o zaman Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili ya burada bir gariplik var dediğimde yediğim hakaret aynı. Ve bunu diyenler, yine diyorum bak, muhalif yani kitle değil, karşı kitle değil, yani benimle aynı kafada olan insanlar, ya biraz sorgulayınca hakaret diyorsun. Biz doğru duymayı sevmiyoruz. Dolayısıyla bizim aslında eğitim sistemindeki hatalardan dolayı biz sorgulama yeteneğimizi kaybetmiş bir toplum olduğumuz için yatırımda da aynı şekilde sorgulamıyoruz. Yani herkes alıyorsa doğrudur. Herkes öyle diyorsa doğrudur. Yıllardan beri yani biz bunu devam ettiriyoruz. Dolayısıyla inşallah bu düzelir. Yani biraz sorgulamayı öğretmek istiyorum, ya da sorgulamanın önemli olduğunu. Yani niçin herkes şunu yapıyor diye bu doğru? Abi belki bu doğru değil. Bu doğru değil. Ben mesela mümkün olduğu televizyon kanallarına siyah tişört, pantolon falan çıkıyorum. Ya işte mesela biri diyor ki nasıl çıkarsın böyle? Yani niye, yani takım elbiseyle çıkmanın kuralını kim koymuş? Niye ben bir tane kravat dediğin şey, yani karşı olduğumdan söylemiyorum, kravat dediğin şey Hırvat'tan geliyor. Yani Hırvatların çıkardığı bir şey. Niye ben onların kravat dedikleri şeyi her yerde takmak zorundayım? Niye beni değerli göstermek zorunda o kravat dediğin şey? Yok böyle bir şey ya. Biz kendi kendimize bazı şeyleri o kadar sorgulamıyoruz ki yani. Yani Hırvatların kravatına neredeyse böyle bir acayip bir şey vermeye başlıyoruz ve kravatsız dolaşınca ayıp oluyor falan. Yani biraz böyle farklı olabilmek artık lazım ya. Biraz farklı bakış açısı lazım. En azından yatırımda lazım arkadaşlar. Yani diğer konularda yapmıyorsanız yapmayın, bir şey demiyorum. Futbolda da aynı mesela. Ben o yüzden futbolda da mesela çok uzağım. Yani o kadar saçma, o kadar yani kalp kırıyor ki insanlar böyle birbirini. Ya bunun için niye kırıyorsunuz yani? Adam sonuçta o topta parayı kazanacak. Dünya güzeli arkadaşlarıyla gezecek, sen parasız kalacaksın. Bir de ondan sonra o takımı değiştirecek. Yıllarca verdiğim parayla senin verdiğin parayla de takım değiştiriyor. Doğuştan o takımlıyım diyor. Dolayısıyla biraz sorgulamak lazım. Yani bu fanatizm bu coğrafyaya özgü bir şey, biliyor musun? Bak gerçekten çok fanatizm var. Ben bunu anlattım çünkü yatırımda da aynen nasıl parti tutarken, takım tutarken Abi, nasıl aynen öyle. hatalı davranıyoruz, yatırımda da mı öyle yapıyoruz? O yüzden Aynen öyle. Aynen öyle. Bak bir hisse mi söylüyorum mesela, o zaman Sasa ile ilgili söylemiştim. Ya dedim bakın bunun değeri şu hisselerden daha fazla oldu. Bakın korkulacak bir durum var burada. Yani yemediğimiz hakaret kalmadı. Hala Twitter'da durur. Ondan sonra yani
Bir başka bir şeyle ilgili söylüyorum mesela, yani altınla ilgili mesela diyorum ki her zaman kazandırmaz arkadaşlar. Vay nasıl öyle diyorsun, 20 yıla ne kadar kazan? Abi 20 yılda kazandırmaz demiyorum ya. Her zaman kazandırmaz. Bazen acayip kaybettirir diyorum. Gir istatistiklere bak diyorum. Veyahut da işte damlaya damlaya göl olur diyorum. Bak zenginler böyle zengin olmuş. Vay olamaz. Yani biz de sorgulamadan önce bir YouTube'a girseler, artık yapay zeka çıktı, ChatGPT'ye yazsalar ya bu adam deli mi? Dedikleri doğru mu? ChatGPT diyecek ki bu adam deli değil, dedikleri doğru yani. Yani altın acayip kaybettirdiği yıllar olmuş. 20 yıl hiç zarar ettirmiş mesela. Biz bunları Dolar, programda gösterdik uzun yıllar, uzun vadeli evet. olarak. Abi gösteriyoruz ama sorun şu, göstersek de Aziz, işte biz gösteriyoruz 30 bin kişiye, 50 bin Anlamak kişiye. istediğini anlıyor. Ama bir de o var, ama bir de 50 bin kişiye ulaşıyoruz. Geri kalan 100-200 bin kişi bunu anlamayabiliyor. Dolayısıyla abi yani bizde böyle bir şey var. Bu arada şey bilgisi de vereyim. Arkadaşlar Twitter'ım maalesef şu an yok. Eskiden vardı. Onu birileri ele geçirdi gibi oldu. Sonra tamamen kapatıldı. Ne olduğu da belli. Şu an askıda diyor. 560 binlik Twitter hesabım askıda. Uğraşıyoruz ama açılmadı da. Hani bilginiz olsun. Oradan size herhangi bir şekilde mesela abonelikle ilgili de mesela onu diyorum mesela. Orada da yanlış anlayanlar oluyor. Abi diyorum yani hani abi bu işi çok iyi bilen, çok değerli bir insan yani gidip de 300-500 liralık hamburger parası için ya size yalvar yakar mesaj atmaz arkadaşlar diyorum. O değildir o diyorum yani. O gerçek değildir diyorum yani. Gerçek adam buna vakti olmaz diyorum. Yok abi gerçek diyorlar, biz yatıracağız paramızı. Sonra diyorlar ki abi biz para yatırdık, yalan çıktı. Para kazanamadık, battık bilmem ne. Yani biraz sorgulasak yani şu var ya, elimizdeki en değerli hazine bu Aziz. Yani şu beyin var ya, zorladım mı inanılmaz şekilde. Düşünmeye başladım mı her şeyi. Biz düşünmek istemiyoruz. Yani orada şey düşünmek istemiyoruz ya. Şimdi 300 lirayı damlaya damlaya göl yapınca para olur düşünmek istemiyoruz. Zorumuza geliyor ama 300 lirayı bir yere yatırırsak ondan sonra ya işte o bize para kazandırırı duymak hoşumuza gidiyor ama yani aslında düşünsek bunların hepsinin gerçek olma ihtimalinin ne kadar düşük olduğunu anlayacağız. Dolayısıyla biraz daha yatırım araçlarını düşünmeyi tavsiye ediyorum. Yatırım araçlarında fırsatlarda değişiyor. O yüzden biz de bu akşam aslında başlığı dolar 50 TL olacak mı olarak dedik. Şimdi Evet. sen bugüne kadar hep şöyle dedin, dolar bir yatırım aracı değildi Evet. ama yani neden biz bu başlığı attık? Neden attık? İki tane nedeni var. Birincisi dürüst Ben olayım. sustum sen açıkla diye. Ben de tam Evet, girecektim, sen söyle daha iyi olur. Tamam. İki tane nedeni var. Birincisi dürüst olayım. Tamam mı? Düzgün başlık atınca izlenme çok düşük oluyor. Bizim de ya bu işi yaptıran YouTube Çok da iddialı ajansımız atmadın ama ya. Zaten 46 oldu yani. yavaş yavaş onu da atacağım. Ya bundan sonra benden de bekleyin. Bizim YouTube ajansı da diyor ki Mert yani sen bu kadar güzel anlatıyorsun ediyorsun ama adam diyor dolar 100 lira olacak, altın 10 bin lira olacak diyor ve devamlı bunu diyor ve onu dedikten sonra da 3 bin lira olacak diyor bir daha diyor aynı şey. İnanılmaz izleniyor. Sen böyle demediğin için diyor çünkü kapak çok önemliymiş. Kapağı gören geçiyor diyor seni diyor. Tamam senin sadece kendi izleyicin izliyor diyor. YouTube'dakiler de bizim böyle çok istiyorlar. Böyle arada böyle şeyler yap. Dozunda yapacağım. Şimdi bu birincisi. Yani artık böyle şey olsun, sosyal deney olarak yapmak istiyorum. Yani bak gerçekten bir dahaki hafta mesela şunu yazarım. Altının 15 bin olacağı göreceği tarih acaba doğru mu diyelim mesela. Yani inanılmaz izlenecek. Çünkü biz yalanı sonuna kadar duymak istiyoruz. Neyse ikincisi de şu. Geçen bir yerde okudum. Bir yabancı şirket 48 liradan unuttum ismini, Alman şirketiyle yanılmıyorsam bankası 48 liradan 50 liraya çıkardı dolarda beklentisini. Hani dolayısıyla ben biraz da buna hani biraz da bir gerçeklik olsun diye bunu şey yaptım. Dolayısıyla olacak mı? Evet. O beklentiler gerçekleşir mi? Gerçekleşebilir ama şu anda şöyle bir şey var. Bu butlan olayından dolayı bu mutlak butlan, mutlak olmayan butlan, but bulan, nedir bulan anlamadım falan olayından dolayı ben normal bize butlan deyince bir şey geliyor. Benim babam yapardı. Butlan ye işte şunu derdi böyle. Hep aklıma o geliyor yani. Nereden çıktı bu kelime mesela? Butlan ye dedikleri bir şey bizim hayatımıza bu kadar girdi. Şimdi bu butlanın piyasalara tabii etkisi oldu. Yani çok ciddi bir kaçış oldu ilk gün özellikle. İlk gün çok büyük bir kaçış oldu. Ama ben her zaman söylüyorum yine o zaman için de geçerli. Böyle günlerde çok korkmaya gerek yok. Ben zaten seninle yaptığımız geçen haftaki programda şunu demiştim. Yani bakanlar görecektir. Hiç bu butlan olayı yoktu. Türk borsası çok hızlı gittiği için 9'dan 15'e gitti. Ben burada hisse alın diyemem. Korkuyorum. Bir bahane bulur düşürürler demiştim. Nitekim de bir bahane buldular. Bahane de gerçekten iyi bir bahane oldu. Düştü. Sonuç itibariyle zaten borsa. Yani bak bu endeks 9.000 olsaydı şu anda bu butlan kararıyla %6 düşmezdi o endeks. Tamam mı? Kesinlikle %2'de kalırdı. Endeks yukarı çıkınca böyle düzeltme yapacak bir bahane arıyordu. Bu da ciddi bir bahane oldu ve orada ciddi bir şey yaptılar. Ertesi gün ise tabii ki daha da düşüş olabilirdi. Ben 12.500'de önemli bir destek var. Onu yazdım hatta. 12.500'e kadar da gelebilirdi. Hala da yarın bir gün gelebilir. Orası daha önceki döndüğümüz, savaşta döndüğümüz şey. Fakat oraya bile gelmeden borsamız döndü.
Bunun nedeni şu olabilir. Olabilir diyorum tabii, sesli düşünüyorum. Halk tabii borsada para kaybederse, hep söylüyorum ve yani zaten böyle bir karar alınmış, bu siyasi karar kimileri için çok iyi bir karar, haklı bir karar. Kimileri için de çok kötü bir karar. Siyasi olarak bakıyoruz tabii burada herkes olayları. Ama yabancının gözünde tabii korkutucu bir karar olduğu için orada tabii çok ciddi satış geldi. O satışla beraber halk da satış yapar, daha da düşerse bu sefer bu kararın sonunda şu denebilirdi vatandaş tarafından. Yani iktidara yakın oy veren vatandaş tarafından da ya tamam bu Butlan kararı doğruydu da ya çok fena para kaybettik, keşke olmasaydı denebilir. Dolayısıyla böyle günlerde mutlaka ve mutlaka borsanın da biraz düşmesini engelleyecek tedbirler almak gerekiyor devlet tarafından. Bence öyle bir gündü. Dolayısıyla böyle bir destek atılmış olabilir. Elimde bir veri yok. Bakmadım yani, bakacak vaktim olmadı çünkü, ama tahminim o. Çünkü çok fazla düşerse bu sefer dediğim gibi yani buna... Borsa demişken arkadaşlar grafiği hazırlayıp verirse Evet, borsa almıştın değil mi? evet, çok iyi olur. Evet, o grafiği de verelim. Sonra altına Grafiği de geçeceğiz arkadaşlar. Ekranda görelim. Birlikte Evet. analizlere devam edelim. Bakın altın şu ana kadar bir yılda %47 yapmış. Dolar %17 yaparken bunu geç, bunu değil arkadaşlar. Bu deminkini lütfen şey yapalım. Bir öncekine gelelim. Evet. Nitekim bakın yükseliş trendi. Yükseliş trendi nedir arkadaşlar? Daha önce anlatmıştım. Her tepe bir sonraki tepenin üzerinde oluyor. Yani bakın bir tepe var. Bu ilk gördüğünüz tepeler. İşte bir yıl önceki Aziz'le program yaptığımız zamanların tepesi. İşte o zamanlar 11-11,5 galiba. Sonra bir tepe yapıyor. 14.200'ler, 14.500'ler yapıyor. Bir düşüş yapıyor. 12.500 savaş düşüşü. Sonra bir sonraki tepe 15.000'lere kadar çıkıyor. Dolayısıyla her tepe bir önceki tepenin üzerinde olduğu sürece buna yükseliş trendi denir. Yükseliş trendi devamlı artış olmaz. Arada bahane bulur. Butlan bahanesi bulur. Yarın Hantavirüs bahanesi bulurlar. Başka bahane arada düşebilir. Burada önemli olan şu 12.500'ün olduğu yere gelip oradan dönebilirdi. Oraya kadar bile gelemedi. Bakın oraya kadar bile ben gelmesini beklerdim bu kadar büyük bir olayda. Yani aslında çok büyük bir olay var. Dünya tarafından da çok büyük gözüken bir olay. Türkiye siyaseti açısından da büyük bir olay var. Tarihte ilk defa, yine diyorum yani bizim babamızın ye bu Butlan dediği, But'tan farklı bir Butlan diye bir kelime duyduğumuz, tarihe geçtiği bir olay oldu yani. Bu müthiş, ismi bile farklı bir şey oldu ama burada, tamam mı? Buna rağmen 12.500'e gelmedi. Dolayısıyla ben yarın 12.500'e gelirse niye geldi demem, panikte olmam. Bu gayet sağlıklı. Bu tip durumlarda bir düzeltme yapılır. Dolayısıyla ama nitekim kalmadı. 12.500'lere gelmeden daha aşağılardan 13.100'lerden bir dönüş yaptı. Yarın bir gün tekrardan bu olaylar daha da gelişirse, daha da büyürse olabilir mi? Düşebilir mi? Düşebilir. Dolayısıyla 12.500'ü onu aklımızda tutalım. 12.500'e kadar gelirse dünyanın sonu değil, gayet normal. Savaşta bir şey olur, başka bir yerde bir şey olur. Bir 12.500'ü görebiliriz. Ama 12.500'ü görmediğimiz sürece, altını kırmadığımız sürece bizim yükseliş trendimiz devam ediyor. Bu olayı belli süre sindirmemiz gerekecek. Piyasaların sindirmesi gerekecek. Ama bir hafta 10 gün sonra Türkiye'de bambaşka olaylar olacağı için, her zaman olduğu gibi, yani gündem çok hızlı geliştiği için biz bunu da unutacağız. Unuttuğumuz için de yarın gün işte Trump başka bir şey diyecek, o başka bir şey diyecek, işte ne bileyim yarın Macron bir şey diyecek. Biz tekrar unutup piyasalarımıza döneceğiz. Dolayısıyla da ben hani bunun 12.500'ün altına kırmadığı sürece çok uzun süreli bir düşüş etkisi yaratacağını düşünmüyorum. Niye? Hep söylediğim gibi önümüzde seçim olduğu için. Yani seçimden önce arada düşüşler olabilir ama gün sonunda ne kadar düşüş de olsa, yani seçime şöyle girmek istemez hiçbir iktidar. Biz Butlan kararı verdik. Bu Butlan kararından sonra borsa öyle bir düştü ki 13'lere, 12'lere, 11'lere düştü. Vatandaşın parası eridi. Kararıyla girmek istemez. Çünkü bunun siyasi bir şey olur ama Butlan kararına rağmen piyasa 16-17 bin olursa emin olun bir sürü insan çok daha az ses çıkarır. Dolayısıyla da seçimlerde oy kayıpları daha sınırlı olur. Hatta daha iyi bir olur. Hep onu söylüyorum. Merak edilen şu. Perşembe akşamı ne oldu? Bir anda böyle borsa düştü. Sonrasında Cuma akşamı daha da düşecek diye beklenirken düşmedi. Peki yarın ve önümüzdeki günlerde nasıl olacak? Valla bence benim beklentim biraz düşmesi, daha da düşmesi yönündeydi. Hala o şeyimi koruyorum. Bu bir tepki olabilir. Bu tepkiden dolayı, yani orada çünkü boşluk var. Yani 12.500'e kadar gelebilecek bir alan var. 12.500'e kadar borsayı yarın bir gün başka bir kötü haber gelirse, gelmezse de bilmiyorum ama hani olayların büyümesiyle alakalı biraz daha aşağı getirebilir ama gelmezse de buralarda bir yatay olabilir. Yani bir dengelenme süreci olacak. Çünkü şimdi artık zaten yaz geliyor. Yazları genelde borsa, yani hep şey denir, yabancılar sell in May der.
Yani Mayıs'ta sat, işte Eylül Ekim'de gel derler. Genelde böyle bu borsacıların çoğu, işte spekülatörler, şunlar bunlar parası olan insanlardır genelde, biliyorsunuz. Onlar da gidip de böyle yani yazın sıcağında tatil yaparken de sürekli borsayla çok ilgilenmek istemezler dünyada da. Dolayısıyla onların da bir kısmı böyle bu işte şey olur. Borsada işlem hacmi azalır yazları. Dolayısıyla yazın normal şartlarda zaten borsada bir rehavet olur. İşte okullar kapanıyor vesaire. Dolayısıyla hani ben biraz daha bir düşüş olursa şaşırmam. Buralarda yatay giderse yine şaşırmam. 15 bini kırarsa şaşırırım. Şu an kısa vadede önümüzdeki 1-2-3 hafta işte bu kadar kötü habere rağmen 15. Dolayısıyla burada aslında başka bir fırsat var Aziz. Aslında bak burada bir fırsat var. Fırsat nedir? Daha önce ben bunu 12 burayı dikkatli dinleyelim. ben bunu daha önce 12.500'de de söyledim. O fırsatı değer 9.000'ken de söyledim. Çoğu kullandı. Kullananlar dua ediyor. Kullanmayanlar da ahva ediyor. Şimdi yine size bir fırsat. Arkadaşlar bakın. Elinizde, yani elinizde hisseler borsa %60-70 gitmesine rağmen gitmediyse, sürekli aşağı gidiyorsa, patronları sürekli satış yapıyorsa, patronları böyle insanı üzen bir karaktere sahip, bu kadar söylüyorum, üzen bir karaktere sahipse, yani şimdi Türkiye'de mesela seversiniz sevmezsiniz, ben hiç kimsenin savunucusu değilim, hiçbir babamın oğlu da değil, ama bir grup var, ismini de söylemeyeceğim ama anlayacaksınız, Türkiye'nin en büyük gruplarından biri, tamam mı? Ondan sonra yani patronunu sevmezsiniz, tuttuğu takımı sevmezsiniz falan filan, ama adamlar yıllardan beri ne büyük patron satışı yapıyor kardeşim, ne temettü vermekten gocunuyorlar. Yıllardan beri hep vatandaşa, yani baktığınız zaman ya vatandaşa beddua ettirecek hareket yapmamışlar, tamam mı? Şimdi bu tip şirketler var. Bir de böyle öyle şirketler var ki böyle yani öyle çok daha böyle iyi kalpliymiş gibi gözüken, çok daha böyle bizdenmiş gibi gözüken ondan sonra şirketler var. Onlar da devamlı patron satışı yapıyorlar ve şirketleri böyle var ya 20 yıldır gitmiyor. Yani 20 yıldır para kazandırmayan patronlar var. Dolayısıyla bu yatırım yaparken lütfen ve lütfen biraz patronun dinine, milliyetine, karakterine değil, dünyada da öyle, İş yapış stiline bakmamız lazım. Mesela bir örnek vereceğim. Abi ben seminerlere gidiyorum. Ya olacak şey değil ya, utanıyorum ben bunu söylerken ama. Abi seminerlere gidiyorum. Gavur dediğimiz, yabancı dediğimiz, ondan sonra Hristiyanı var, Yahudisi var vesaire var, tamam mı? Hindusu var. Bak gerçekten. Abi şirketler böyle yani yani inanamazsın ya, business class'ta uçmak mı istiyorlar, ben business almıyorum, işte yemek veriyorlar, şunu veriyorlar, yani uçakta yemeği ne kadar ayarlıyorlar falan filan, neyse. Abi ve seminerden önce seminere çıkmadan paramı ödüyorlar. Bak şimdi. Bunlar Müslüman değil ama, tamam mı? Şimdi sonra bizim Türk şirketlerine gidiyorum. İsmini de vermeyeceğim. Ayıp olur. Ondan sonra yani hiç öyle tarzım değil. Ama var öyle yani. Geçen hatta bir tanesi hala ödemedi. Başka bir tane televizyon kanalı vardı. O da hala ödememiş durumda. Ya iş yapıyorsun. Ödemedilerse haftaya ifşa edelim. Ya etmiyorum, yapmam, ayıp ama yani bunları artık yapmamaları lazım. Ya Türkiye'nin en büyüklerindensin ya da orta büyüklüklerindensin. Abi seminere gidiyoruz. Ya bak faturayı kesiyoruz. Fatura bittikten sonra aylar geçiyor. 2-3 ay sonra ödüyor. Yani çünkü niye? O şöyle düşünüyor. 3 ay sonra ödersem diyor, enflasyondan dolayı %10-15 para kazanmış olacağım. Bekletiyorum diyor, tamam mı? Haklarını sonuna kadar kullanıyor. Kanuni olmayan haklarını, tamam mı? Bazı şeyler kanunidir ama ahlaki değildir. Kanunda var. Kullanırsın ama ahlaki değil. Yabancı şirket ne diyor biliyor musun? Kardeşim diyor, sizde enflasyon var diyor. Ben de sana TL ile ödeyeceğim diyor. Ben senin hakkına girmeyeyim diyor. Bak şimdi. Ne kadar enteresan değil mi? Yani biz bunu çözemedik yani. Dolayısıyla bu şirketlerde de aynıları var. Bak yatırım yaptığımız Şu da şirkette. oluyor değil mi Türkiye'de mesela? Ben bazen görüyorum, büyük şirket, büyük bir firma maaşları biraz geç ödüyor. O para, hep şunu duyuyoruz. O para faizde ya da işte bir yatırım aracında. Dolayısıyla oradaki kar artsın diye işçiyi mağdur ediyor. O paradan para kazanıyor. Bu Var. oluyor değil mi? Var. İşte işin ilginci ne diyorum yani. Şimdi işte borsada da aynı şekilde bakıyorsun. İşte atıyorum mesela, o diyorlar ki şöyle bir aile, o diyorlar ki böyle bir aile, yok şöyleymiş böyleymiş, ki değil öyle çoğu. Ama varsayımsal olarak öyle. Varsayımsal olarak patronu çok şey bir insan, bize uymayan bir karakteri var ama adam ticari ahlakı müthiş. Bize uymayan bir dini inancı olabilir ama ticari ahlakı müthiş. Adam günü gününe ödüyor. Yani böyle bir istikrar temettüsünü veriyor. Öbür tarafta da yani bunları ben çok daha açık söyleyebilmek isterdim ama söyleyemem. Çünkü yine anlayamayacak, sorgulamayan bir toplumda bu çok başka yerlere gider. Ondan sonra üzülürüm. Ama gerçekten anlayın diye söylüyorum arkadaşlar. Yani gerçekten patronun o karakteri çok önemli. Sürekli şeyi satan. Yani bugün Aziz mesela çok sevdiğim bir arkadaşım. Beraber maça gitmişiz. Aynı takımlıyız. Ne bileyim işte
beraber iftar yapmışız vesaire falan filan ama abi devamlı şey yapıyor. Ödememi geciktiriyor. Devamlı maaşımı, sigortamı eksik ödüyor. Devamlı işte temettü vermek yerine şirket satışı yapıyor. Yani mesela benim için Aziz arkadaş olarak olabilir ama ticaret yapacak adam değil. Ama mesela Aziz değil mesela. Aziz Tereus, tamam mı, Yunanlı. Tamam, dedesinin dedesi mesela gibi bilmem ne. Ama ne yapayım? Adam günü gününe ödüyor. Temettüsünü ödüyor, maaşımı ödüyor bilmem ne. İşte enteresan, anladın mı? Yani bizim Çalışanı bunları, mağdur etmiyor. evet, bizim bunları çözmemiz lazım. Yani gerçekten bunları çözmem, yine diyorum yani biz o yüzden yatırım kararı alırken arkadaşlar önünüzde şöyle bir fırsat var. Oraya geleceğim şimdi. Bazı şirketler var hem Türkiye'de hem dünyada. Özellikle şu an Türkiye için de geçerli. Patronları bir şekilde halka arz yapmıyor, şirket satışı yapmıyor, mağdur etmiyor ama adam bir şekilde gerekli yerlere geri alım yapıyor. Bak, geri alım yapıyor ya adam, geri alım yapıyor. Diyor ki bu kadar düşmez ya diyor. Benim şirketim diyor, ayıp diyor ya. Bir sürü insan diyor bir dua edecek bana diyor. Gidiyor alım yapıyor mesela. Şimdi bu adamla mesela bu adamın şirketleri gibi şey. Dolayısıyla şimdi araştırabilirsiniz ama böyle şirketler var piyasada ve böyle düşüşlerde oraya geleceğim işte. Yarın gün endeks tekrar çıktığında, yarın gün endeks hep söylediğim, Aziz'de programlarda yıllardan beri söylediğim, sizin de yine de dinlemediğiniz tamam konu şu, uygulamadınız diyelim. Endeks yarın 20 bin olduğunda yine bazı şirketler %30 %40 zararda olacak. Yine sizi zarar ettirecek. Bazı şirketler de fiyatının %100 %150 katlamış olacak ve size para kazandırmış olacak. Ve ondan sonra diyeceğiz ki ya bu borsa çok kötü, borsa bilmem ne. Arkadaşlar borsa kötü değil. Bizim seçtiğimiz şirket kötü olabilir. Biraz kendimize bakmamız lazım. Dolayısıyla böyle düşüşlerde elimizde bu tip gitmeyen, betası düşük, yani endekse göre zayıf mukavemet gösteren hisseler varsa yavaş yavaş onlardan çıkıp böyle günlerde, bu düşüş günleri büyük fırsat. Bu düşüş günlerinde o öbürü çünkü ikisi düştü. Öbürü %10 düştü, öbürü de %10 düştü. Yani yarın bir gün %10 çıkmayacak, patronu yine satacak olan şirketten çıkıp patronu bunu yapmayan, iyi de temettü vereceğin iyi şirketler. Yani aslında bugün, yani şu son bir haftanın son 2 günü mesela indirim günü diye düşün abi. İndirim gününde siz gidip kırılabilecek dandik bir ürün de alabilirsiniz. İyi bir ürün de alabilirsiniz. İyi ürünlere biraz vakit ayırmak lazım. Dolayısıyla yanlış hisse varsa elinizde, o yanlış hisselerden çıkıp biraz daha doğru olan hisselere, doğru olan şirketlere geçerseniz sizin için daha iyi olur. Ha, doğru nedir derseniz orada da açıklamasını hep yapıyorum. Büyük fonların hangi şirketlerle ilgilendiğine bakın. Türkiye'nin en büyük şirketlerinin hangileri olduğuna bakın. Bunlardan bir sepet yapın ve bu sepette yapamıyorsanız yine hiç bununla da gerek yok. Gidin bunu fon olarak alın. Hep söylüyorum. Böyle fonlar var. Ondan sonra hisse senedi ağırlıklı fonlar var. Bunlardan alabilirsiniz. Mesela şöyle, o Perşembe günü düşüşte şöyle bir fırsat oldu mesela. Perşembe günü düştü endeks. Cuma günü sen bu düşük fiyattan, ne bileyim yani, o hisse senedi ağırlıklı o iyi fonlardan alabilirsin mesela, otomatik olarak %6 düşmüş. Bu tip fırsatları da kaçırmamak lazım. Peki dolar dedik, borsa dedik, altını da konuşalım, sonra da soru cevaplara geçelim. Altının Evet. grafiği de gelsin. Evet. Altında 2 tane grafik var. O ikisini de istiyorum size zahmet. Birinci grafik bu arkadaşlar. Önce biri sonra biri. Evet. Birinci grafik şu. Birinci grafik, burada gördüğünüz gibi bir destek vardı. Daha önceki destek. Oraya geldi, dönüyor. Ama hafiften aşağısına geldi. Yani burada şunu gösteriyor. Altın hala ben güçlenemiyorum. Hala ben çıkış trendine geçemiyorum diyor. Bunun da nedeni gayet normal. Altın çok acayip artmıştı. Çok acayip, hatta acayip kelimesi de az yani. Acayip ötesi artmıştı. Olağanüstü bir durum oluştu. Olağanüstünün olağanüstüsü. Tarihte böyle 3 kez yaptığı bir şey yapmıştı. Dolayısıyla da ondan dolayı bir realizasyon oldu. Burada önemli bir destek var. Tamam mı? Burayı aşağı kırmaması lazım. Yani 4400'den hep söylüyorum. 4400 deme nedenim o. 4400'ün aşağısını kırmaması lazım. 4400'ün aşağısını kırarsa orada ilk önce 4100'ler, sonra da 3800'ler konuşulabilir. Burası altın için önemli. Öbür grafiğe geçelim. Yukarıda kırması gereken yeri de söyleyeceğim. Bir de öbüre bakalım. Beyaz bir grafik yollamıştım. Evet. Onu da şimdi alacaklar diye tahmin ediyorum. Ha, orada da şeyi gösteriyor. Evet, geliyor şimdi. Bakın, o da daha önce yine Aziz'le yaptığımız programda söylemiştim. 1-2 aylık, 3 aydır söylüyorum. Bakın, düşüş trendi nedir? Bakın, borsanın çıkış trendini gösterdim size. Bir merdiven var, yukarı doğru gidiyordu. Değil mi? Gördünüz. Altının da düşüş trendini gösteriyor. Düşüş trendi aşağı doğru merdiven. Bakın, ilk tepesi 5600, ikinci tepesi 5300, öbür tepesi 4850, şimdiki tepesi 4700. Yani gitgide altın daha da aşağı tepeler yapıyor. Dolayısıyla daha
orta vadeli düşüş trendi devam ediyor. O yüzden ben haftalardır programlarda şu an altın için uzun vadeci ne yapıyorsa yapsın, Ayşe teyze ne yapıyorsa yapsın ama kısa ve orta vade için alım zamanı değil. Hep daha aşağıya yakalayabiliriz diyorum. Tekim hep daha aşağı yakalıyoruz. Yani 5.000'den almayan 4.900, 4.900'den almayan 4.000. Hep altın daha da aşağı gidiyor. Ve yaklaşık 2-3 aydır ciddi para kaybettiriyor. Özellikle enflasyonla beraber %20-25'e yakın para kaybettirdi. Aynı şekilde gümüşte de bu durum var. Orada da ciddi para kaybı var. Peki burada ne görüyoruz? Ne zaman alınabilir? Ne zaman ki şu üst kanalı kırar. Üst kanalda bence 4850'yi bence görmesi lazım. 4850'yi görürüz. 4850'nin üzerine çıkar. O zaman biz bu işi bilenler olarak deriz ki altın orta vadeli düşüş trendini kırdı. Yeniden yükseliş trendine geçiyor. Dolayısıyla şu an uzun vadeci altın alan teyzelerimiz için sorun yok ama biraz trade eden ya da bir yıl sonra ödemesi olan, 6 ay sonra ödemesi olan, 3 ay sonra ödemesi olanlar için altın hala çok riskli. Uzun vadeli altın her zaman altındır, sorun yok. Onu da cümleyi tekrar söyleyeyim. Oradan da kesip çünkü biçebilirler ama baktığınız zaman uzun vadede altının böyle bir orta vadede düşüş trendini görüyorsun değil mi Aziz? Sen de bakınca gördün değil mi? Bir düşüş trendi var. Yani her seferinde daha aşağıya çıkabiliyor. Farkındasın değil mi? Evet. Tam onu söyleyecektim. Burada alım fırsatı oluşuyor mu peki? Alım fırsatı oluşuyor ama her seferinde daha aşağı gittiği için alım fırsatının fırsat mı diyeyim Yeniden. anlamak için daha Evet, da aşağısı yeniden. olabilir. Yani şu an fırsat mı fırsat ama bugün fırsat diye alırsın yarın o fırsat daha da aşağı olur. Mesela ona bakarsan şuradaki de fırsattı yani 5600'den 5400'e döndüğünde de bir sürü insan fırsat dedi. Bütün kanallarda altın 10.000 olacak 15.000 olacak dendi. İnsanlar aldı. O fırsat ne oldu? Olmadı. İnsanlar zarar Tabii ettiler. 7.000'lerden, 7.100'lerden, 7.200'lerden alındı. 8.000'ler. Sonra 6.000 gram altın olarak söylüyorum. Evet. 6.400'lere kadar düştü. Evet 8.000 diyenler oldu. Ya 6.400 8.000'den düştü bir de alım satım farkları var. Bir de enflasyon farkı var. Bankada %3 getirisi var. Dolayısıyla burada bakmamız gereken şey şu. Parayı böyle büyütebilirsiniz. Yani altını 8.000 alarak parayı büyütemezsiniz arkadaşlar. Altını büyütmenin yolu, paranı büyütmenin yolu daha doğrusu. Böyle düşüş trendlerini takip edeceksin. Düşüş trendindeyken başka bir yerde paranı büyüteceksin. En kötü işte para, faiz veya kira sertifikası gibi yerlerde. Sonra paran çoğalacak. Ay, Aziz kaçtı. Aziz ne oldu? Kızdırdı mı seni? Aziz'i kızdırdık acaba. Ne oldu? Altın hafta ince bozuldu herhalde. Aziz ne oldu? Kaçtın mı sen? Altında zarar edince hemen Evet. kaçayım dedim. Tamam. Dolayısıyla böyle bir düşüş trendi var. Fırsat mı? Evet uzun vade için fırsat. Net söylüyorum uzun vade için ama kısa vade, orta vade için daha aşağılar görelim. Dolayısıyla ben şu yukarı kırmadan yani şu baksana bir düşüş trendi var abi. Böyle iniyor ya. İniyor yani. Bu Evet. indiği şey yukarı kırmadan, kafayı yukarı kırmadan ne zaman yukarı kırar deriz ki bak 4.850'leri geçti. Bak tekrardan yükseliş trendine geliyor. O zaman alırız. Yani bizim işimiz biraz öyledir. Yani 4.550'de düşüş trendindeyken almayıp 4.850'de yükseliş trendine kırdığında almak daha akıllıcadır. Çünkü başka yerde para kazanırsın ama sözünüzü 4.000 bu grafik şu anda aşağı doğru devam ediyor ama gitgide sıkıştı. 4.400 ile 4.750 arasında altın inanılmaz şekilde sıkıştı. Tamam mı? Buradan bir tarafa yukarı kıracak ama ne tarafa? Aşağı kırarsa tamam mı? Düşüş trendi hızlanabilir. Yani ciddi olarak yani böyle ufak hareketlerden bahsetmiyorum. Bayağı sert bir harekette aşağı düşme ihtimali var mı? Çünkü ben X'e Twitter'a girdiğim zaman zaman böyle söylemler de görüyorum. Çok uzman kişilerden değil. Yani böyle diyelim kendini ekonomist olarak sanan öyle bir geçmiş olmayan kişiler böyle tweetler atıyor. Vallahi Aziz grafiğe bakarsan o grafik bunu söylüyor. Yani grafik şu anda yani bu altın değil de hisse senedi grafiği olsa hemen sat kaç derim mesela öyle diyeyim sana ama yukarıdan beri derim yani. Bulaşma derim uzun süre tamam mı? Ama bu altın olduğu için altın her zaman bir yerde toparlar. Dolayısıyla hani grafik kötü. Grafik kötü. Bu grafiğin iyileşmesini bekleyeceğiz. Yani şu an bir hasta var. Hastanın ciğerleri stoplamış. Ondan sonra ama altın olduğu için bu hasta ölmez. Genç olduğu için ölmez öyle diyelim. Bir yerde toparlayacak ama toparlamasını bekliyoruz. Ne zaman yine diyorum yani ama 4.400'ü kırarsa aşağı. Yani biz altında 4.200'leri 4.300'leri görürsek ondan sonra tabii düşüş hızlanabilir. Daha da hızlanabilir. Ondan sonra 3.800'lerde gözükebilir. Tarihte bu olmuş mu? Olmuş. Tarihte 3 defa da böyle bir şey olduğu için yani niye olmasın diyemem. Ama yukarı kırarsa da 4.750'yi kırıp da 4.850 oldu mu da deriz ki artık tamam altın artık tekrar güç topluyor. Dolayısıyla buradaki neden şu? Çünkü altını çok ucuzdan alan çok büyük bir kesim var.
Bunlar çok para kazandılar Aziz. Çok para kazandıkları için bu altından çıktılar. Kimi petrolde şu an çok para kazanıyor. Kimi biraz başka yerlere giriyor. Gayrimenkule giren çok var. Onu görüyorum. İşte satıp gayrimenkul alanlar var. Gayrimenkulün bir hareketini görüyoruz. Altınlarını bozup satanlar var. Dolayısıyla hani o taraflarda para kazanan, faize koyanlar var. Oradan para kazananlar var. Dolayısıyla şu an altın biraz kar realizasyonu yapıyor. Süzülüyor. Biz ne zamanki 4.400'ü aşağı kırarsa kork derim. Ne zamanki 4.850'yi görürüm yukarı gidiyor, tekrardan başlarım. Bunun ikisi de olabilir. Hangisinin olacağı şu an net değil. Şu an tam sıkışmış yani. Görüyor musun bak, tam sıkışmış. Yani ne aşağıda böyle sert iniş var, ne yukarıda, iki taraftan da tutuyor. Yani buna şey diyoruz, ayılarla boğalar savaşıyor. Bu arada bu tip şeyleri de bilin. Bunlar da böyle olur. Yani ayılarla boğalar savaşır. Ayılar almak isteyenler vardır. Satmak isteyenler vardır. İşte Rusya'da birileri almak istiyordur. Çok parası vardır. Onlar 4.700'den ya da 4.500'den destek yapar. Amerika'da biri vardır. Çok satmak istiyordur. O da oradan satar. Dolayısıyla bu tip şeylerde sıkışma var. Dolayısıyla bu sıkışmaların sonucunun nereye evrileceğini kimse bilemez. Evrildiğinde hareket etmek lazım. Yukarı kırarsa almak, aşağı kırarsa da satmak lazım diye düşünmek lazım. Orta ve uzun vade için, orta ve kısa vade için. Uzun vadeciler için tabii ki her zaman altın altındır. Yarın bir gün yine altın 5.600'leri görür. Yine para kazandırır ama tabii ki bizim işimiz, yine diyorum, o sürede parayı başka yer, yani düşünsene 5.600 olduğu gün altın almayıp da 8.000'den altın almayıp da onu bankaya koyan biri 1 kilo yerine şu anda neredeyse 1.3 kilo alıyor. Yani inanılmaz bir para kazandı. Yani altını o herkesin aldığı gün, altın uçacak diye coşup gaza getirilen günlerde, elhamdülillah o günlerde hiç böyle bir şey demediğim için şükürler olsun bana. Asla uçacak demedim. Çok riskledim. O günlerde almayıp da uyanlar parayı, şu an aynı malı %30 var. Para böyle kazanılıyor işte. Yani 1 kilo altının 1 kilo kalırsa değil de böyle günlerde arada iyi trade yaparsan para kazanıyorsun. Dolayısıyla bunları iyi izlemek lazım. Peki soru cevaplara geçmeye başlayalım istersen. Onun Başlayalım. dışında bir şey daha aklıma gelmişti ama onu soracaktım. Sor. Tekrar gelirse sorarım. Soru cevaplarla devam edelim. Yani şu anda analizlerimizi yaptık. Altın dedik, borsa dedik. Biraz dolar başlıkta da vardı zaten. Doları da konuştuk. Diğer yatırım araçlarıyla alakalı. Yani özet şu. Borsa düşüşüne rağmen yükseliş trendinde, trendleri öğretiyorum ben burada. Yani düşüş trendinin değil. Borsa yükseliş trendi içinde bir düşüş yaptı sadece. Altında düşüş trendinde ve orada sıkışma var. Altında düşüş trendini kırmasını bekliyoruz ama ne zaman kıracağını bilmiyoruz. Kırdığı zaman kırdı diyeceğiz ve alımı yapacağız. Dolarda ise çok ciddi şekilde bu olaylara rağmen artış olmuyor. Çünkü orada da Merkez Bankamız satış yapıyor. Rezervlerimiz güçlü. Ama tabii ki bunlar çok sağlıklı değil. Bir yerde altın doların da yavaş yavaş yukarı çıkması, 50 diyorlar ama bence 50 bile çok yeterli değil. Daha da biraz daha yukarılarda bir rakam oluşup gelecekte oluşacak büyük krizleri önlememiz için çok önemli. Yani doların çok ucuz kalması uzun vadede bizim için risk oluşturuyor. Bu turizm yılında dolar mesela, bu seviyede kalırsa ilerleyen zamanlarda sıkıntısını çekeriz. Bunu anlıyorum. çekeriz Aziz. Yani dolar böyle kalırsa çekeriz. Yani dolar, hep söylüyorum, 2 yıl daha böyle kalsın. Yani Türkiye'deki fabrikalar kapanıp Mısır'a gidiyor. Daha beterini konuşuruz. Yani Aziz evini satıyor. Bağcılar'daki evinin bodrum katını satıyor. Manhattan'da ev alıyor demeye başlarız. Bu da ülke için iyi bir şey değil. Yani herkesin Türkiye'deki malını satıp yurt dışında bu kadar kolay ev alabilmesi. Yani ben yine yurt dışındaydım. Yeni geldim. Dün iş için gitmiştim. Yani o kadar ucuz ki yani her şey kalıyor Türkiye'ye göre. İşte bu iyi bir şey değil yani. Ben hadi iş için gidiyorum ama hani bir sürü insan gördüm orada, Türk. Bir sürü insan gördüm. Oraya tatil için gidiyorlar insanlar. Yani niye gidiyor? Niye vatanına gitmiyor? Adam diyor ki benim vatanımda diyor aynı kokteyl diyor. Ne bileyim işte diyor 1.000 lira diyor. Burada aynı kokteyl, hem de en lüks yerdeki kokteyl diyor. İşte 500 lira diyor. Bu diyor. Yani bu sadece Türkiye'deki enflasyondan kaynaklanmıyor. Kurun yanlışlığından kaynaklanıyor. Kur böyle ucuz kaldığında sonra evler var mesela, hani İspanya'nın ya da Fransa'nın en güzel yerinde evler. Yani şaka yapmıyorum. Yani Bağcılar fiyatına evler oluşmaya başladı. Yani bu bizim bir şeyimizi kaybettiğimizi gösteriyor. Bunun sonunda işte turizm şirketleri çok ciddi zarar edecek. Turizmciler çok zorlanacak. Dolayısıyla üretim zorlanıyor. Bunun uzun vadede bir zararı var. Olması gereken yere gelmesi gerekiyor. Evet, gelmezse bir gün gelir. Ve o bir gün geldiğinde çok panik eder bizi. Ben o panik olmadan olsun istiyorum yani. Peki. Yani zararlı o çünkü. Az önce şunu soracaktım. Şimdi son 2 aydır altın yerinde sayıyor. Yani çok az hareketler yapıyor. 6500 gram olarak o seviyeye düştü. 6700'ü, 800'ü, 6400'ü görüyor. Evet. 2 aydır altında kalanlar, hani tekrar 8.000'leri hatta 10.000'leri görecek diye altında kalanlar başka hangi yatırım aracına
girseydi şu an çok daha vay be iyi ki bunu yapmışım derdi. Yani hiçbir şey yapmayıp altın dışında bankaya bile koysaydı şu an o para, yani hiç yapmayıp boşta bile tutsaydı parasını. Yani şöyle düşün, o gün altın alacağını 8 bin lira gramı gördü çünkü. Altın almıyorum, parayı tutuyorum böyle. Kasada tutuyorum, boş boş tutuyorum deseydi bile bugün 1 kilo yerine 1,2 kilo alacaktı. Bir de bankaya koysaydı 1 yerine 1,3 kilo alacaktı. Dolayısıyla faiz almayanlar için de bankalar biliyorsunuz İslami bankacılar var. Orada da kira sertifikaları var. Kira sertifikasına koyabilirdi. Bir sürü alternatif var. Yani bu işi bilenler petrole girdi. Petrolde çok para yaptı. Yani 1 kilo yerine 1,5 kiloluk, 1,6 kiloluk para alacak şekilde petrole girdi. Yani herkesin yatırım stratejisi farklı. Borsaya girip kazananlar oldu. Yani sonuç itibariyle, ama hani bizi izleyenlerin çoğu belki %80'i bunları bilmiyordur, ama hani %80'i de yapsaydı, yapacağı şey boşta bile tutsaydı, bazen hep söylüyorum, bakın hep söylediğim bir cümle var. Bazen hiç yatırım yapmamak daha iyidir. Gerçek söylüyorum. İlla yatırım yapacağım diye hastalık bırakmayacaksınız. Yani bir varlık çok çıktığında bırak gitsin. Bırak gitsin ya, gitsin başkası da kazansın. Sen bazen para kazanma. En büyük hata o yatırım araçlarında. Yani gidiyor, ben yine alacağım. Ya alma ya, bırak gitsin ya. Ama gidiyor Mert Bey, ya bırak gitsin. Mutlaka bir gün düşmeyecek mi? Düştüğünde alırsın arkadaşlar. Bütün varlıklar bir gün düşer. Hiçbir varlık sonsuza kadar gitmez. Yani dolayısıyla gidiyorlar böyle çok şişmiş var. Ama niye oluyor? Çünkü şöyle bir şey oluyor. Sosyal medya özellikle artık kontrolsüz bir alan olduğu için, YouTube'da kontrolsüz bir alan olduğu için bütün varlıklar çok gittiğinde o varlıkları pazarlayan bir sürü insan oluyor. Bir kısmı iyi niyetle pazarlıyor, bir kısmı kötü niyetle. Niyetlerini bilemem ama millet de seviyor yani. Şimdi bir tarafta düşünsene, şimdi aynı programın başında konuştuğum siyasi yorum gibi, yani bir tarafta biri sana diyor ki abi bu varlık çok arttı bak, riskli. Öbür tarafta biri diyor ki boş ver ya diyor. Uçacak kaçacak diyor. İnsan o uçacak kaçacağı duymak istiyor. Sonra uçacak kaçacak bir ters dönüyor. Perişan oluyor insanlar. Yani ben bunu çok yaşadım. Bakın 2011 yılında 1900 dolardan altın alıp da 1050'ye düştüğü günleri hatırlıyorum. Yani bakın altın %50 para kaybettirdiği günler oldu dolar bazında. Dolayısıyla tarihte bunlar oldu. Bir de finansal okuryazarlık yok bizde. Adam dolar arttığı için bunu fark etmiyor. Ben para kazandım abi diyor. Nasıl zarar ettim diyor. Yani yine bir sürü insan seneye bize gelecek. Bak Aziz, iddia ediyorum. Geçen sene program yapmıştınız. O zaman altın 6500'dü. Bugün 7000 oldu. Ben para kazandım kardeşim. Siz ne konuşuyorsunuz diyecek insanlar olacak bizde yani. Çünkü enflasyon hesabı da yapamıyoruz. Önemli olan enflasyonun üzerinde para kazanmak. Zaten enflasyonun yaratılma nedeni o arkadaşlar. Enflasyon öyle bir şey ki herkesin kafasını çok karıştırıyor. Kafan o kadar karışıyor ki hiçbir şekilde hesap yapamıyorsun. Dolayısıyla paranı böyle bir şekilde elinden gizli gizli alıyorlar yani. Peki bol bol sorular geliyor. Hızlıca soru cevaba geçelim çünkü Evet. bir saate yaklaştık. Süremizi de hızlıca kullanmış, Tamam. doğru kullanmış olalım. Alp demiş, ilk soruyu ondan soralım. Mert abi 10 yıl süreyle dokunmayacağım parayla hisse senedi yatırım fonu almayı düşünüyorum. Şu an BIST'in düşmesini beklemeli miyim yoksa uzun vade olacağı için bu seviyelerden alsam olur mu? Ben uzun vadeli yer fiyatını almaya karşıyım. Altın için de karşıyım, borsa için de karşıyım. Bence en yapılan yanlış o. Çünkü uzun vadede olsa niye zarar edesin? Dolayısıyla düşük günlerde alırsın. Yarın gün bak desteği belli, 12.500'de bir destek var. Oraya gelirse bir kademe alırsın. Ama ondan sonra gelmezse de almazsın. İlla alacaksın diye bir şey yok. Ya mutlaka gelir arkadaşlar. Bakın şunu kafanıza sokun. Mutlaka borsalarda bir daha bir çöküş olacak. Altında mutlaka bir çöküş olacak. Gümüşte mutlaka bir çöküş olacak. Aynı şekilde mutlaka bir coşku da olacak. Önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde sen bu günü bekleyeceksin. Mühim olan bu günleri yakalayabilmek. Yoksa endeks 16.000 olmuş, ben alayım. Uzun vadeciyim. O çok doğru bir strateji değil. Yani düştüğün gün al arkadaşım ya. Bekle ya Türkiye gibi ülkede olay olmama imkanı yok yani. Yani Türkiye gibi ülkede ya da dünyada şu anda Trump varken olay olmama imkanı yok. Yani 3 ay bekle, 4 ay bekle, bir düşüş yakalayacaksın ya. O yakaladığın gün alırsın. Dolayısıyla düşük günlerde almanı tavsiye ederim. Bir de Peki. Türk borsası için de geçerli. Sürekli borsada kalmak doğru bir şey değil. Çok çıkmada çıkacaksın. Sürekli 10 yıl tutmayacaksın. 10 yıl tutarsan para kazanamazsın. Arada büyük patlamalarda çıkman lazım. Peki bir diğer soruya geçelim. Bu arada geçen hafta bir soru sormuştuk. Yarım kalmıştı. Osman Ankılıç tekrar o soruyu sorarsa kendisine öncelik vereceğiz. Şey olarak, paralı olarak da değil, normal olarak da atarsa bulmaya çalışacağız. İyi yayınlar. 2000-2008 yılları arasında ne yaşandı? Borsadaki çoğu şirket 10 yıl fiyatta kalmış. BIST 30, BIST 100 endeksi dolar bazlı hep aynı yerde 30 yıldır. Doğru. Bir de hangi yıllar arası soruyor? Bir daha sorsana. 2000 ve 2008. 2000 ile 2008 arasında. Şöyle 2000 ya aslında Türkiye 2002'de
biliyorsunuz 2001'de çok büyük bir kriz geçirdi. O krizden sonra borsa çok uzun süre yatay gitti. Sonra bugünkü iktidar o dönemde çok önemli atılımlar yaptı. Avrupa Birliği vesaire falan filan. Ve o dönemde yabancı yağdı bize. Yabancı yağdığı için 500 doları gördü. Türkiye yine görür o 500 dolarları. Ben inanıyorum. Yani Türkiye yarın bir gün şu siyasi kısır çarpışmalarımız olmasa, bu olaylar ya bu butlanlar olmasa, şunlar olmasa falan ya böyle bir sürü olay olmasa, yani Türkiye öyle bir ülke ki 500 dolar değil 700-800 doları da görür borsası. Şaşırırsınız yani Türkiye borsasının geleceği. Türk hisseleri çok ucuz. Evet, yabancı gelemiyor. Yabancı payı çok düşük. O dönemde de Türkiye çok kötüydü. Sonra bir atılım yaptı Türkiye 2008-2009 dönemlerinde. Acayip yabancı geldi ve Türkiye o zaman uçtu. Yarın bir gün yine olur mu? Olur. Ama hani şu an önümüzdeki senaryoda pek onu göremiyoruz ama bir gün mutlaka olur yani, ama şu an için erken tabii onu konuşmak için. Şöyle bir diğer soruya geçelim. Batın Mert Kurtçu sormuş. Mert abi, bugün 3 milyon olsa nasıl yönetirsin? Yani hani buna ha diye cevap vermek öyle kolay değil ama özetle bir şey söylemek istersen. 3 milyonum olsa ne yaparım? Ne yaparım? Ya borsanın düşmesini beklerim. Borsa düşerse Ben gidip bir ev alırım ya. sen ev alırsın. Ben borsa düşerse biraz borsada hisse alırım, böyle bir 200 bin liralık falan düşerse. Ondan sonra altının düşüşünü beklerim biraz daha. Düşüş kanalı devam ediyor. Kanal devam ettiğince bir şey almam. Bu paraları boşta tutarım. Bu 200-300'lük, geri kalan 2 milyonla da bir arazi alırım. Toprak alırım. Tutarım. Yani 2 milyonluk arazi, 1 milyon da para piyasalarında tutarım. Bu ikisinin düşüşünü beklerim. İsmi yok ama Mert abi, Melih'in doğum gününü kutlar mısın diye bir istek var. Tamam, Melih doğum günün kutlu olsun. Mutlu ol senelerce. Mehmet Ahmet Kaya'dan. Gayrimenkulde maliyetten kaynaklı artışlar var. Bunlar sıfır gayrimenkul fiyatlarında tam olarak artış göstermedi. Sıfır gayrimenkul çok artacak mı? Yani tabii ki gösteremedi çünkü alım gücü sınırlı olduğu için. Ama yarın bir gün faizler düşerse bunlara yansır. Faizler düşecek diye bekleniyordu ama düşecek diye beklenirken bu savaş çıkınca ve bu olaylar olunca biraz daha askıya alındı. Ama ben hani seçim öncesinde yine bir faiz düşüşü olur ve bu gayrimenkule bir etkisi olur diye düşünüyorum. Ama hani gayrimenkulde her şeye rağmen artışlar devam ediyor. Öyle çok da bir piyasa yok yani böyle. Yani şöyle bir sıkıntı var gayrimenkulde. Satmak isteyen çok para istiyor Aziz. Almak isteyen de ucuz istiyor. Dolayısıyla piyasa böyle biraz durgun. Ama durgunluk şöyle bir durgunluğa evrilmiyor. Ben satayım demiyor. Mesela daha gittiğimiz yerlerde adam 10 milyon istiyordu. Satılmıyor. Düş 8'e kardeşim, düşmem diyor. Benim diyor altınım vardı diyor. Altınına baktım diyor. 10 milyon istiyorum o yüzden diyor. Alıcı da 7 veriyor. Dolayısıyla böyle piyasa gitmiyor ama fiyatlar da düşmüyor. Enteresan bir ülke burası yani. Peki az önce geçen hafta sorduğumuz yarım kalan bir soru vardı. Onu belirtmiştim. Milyon değerinde arsam var. 4 milyon değerinde mi? Hı. Onu yazmamış herhalde. Arsam var ama kendime ek gelir sağlamak istiyorum. Arsayı satıp faize bağlayıp emin evim, bir evim gibi yerlerden taksitle birkaç tane 1+1 ev almak mantıklı mı? 4 milyon galiba. Abi şimdi eğer yani ev alma ihtiyacın varsa bunu yapabilirsin. Evet, 4 milyon. 4 milyonun varsa bunu yapabilirsin. Yani 4 milyon 2 tane 1+0 alabilirsin. İstanbul'un çeperlerinde öyle bir şey alabilirsin. Oradan ayda işte bir 25-30 bin lira kira getirisi alabilirsin. İhtiyacın varsa bunu yapabilirsin. Dediğim gibi evim sistemlerine girebilirsin. Ama tabii orada da bir riski var. Enflasyon riski var. Enflasyon patlarsa elindeki para pul olabilir. Orada o riski göze almaları gerekiyor. Evet, yani orada güvenmek lazım. Yani hani enflasyon artmaz patlamaz demek lazım. Eğer onu dersen sorun yok ama bir yerde olursa ciddi şekilde sıkıntı yaşarsın. Evet, devam ediyoruz. Son bölüme girdik. Soruları hızlıca yetiştirmeye çalışalım. Selamlar. Hiç evi olmayıp elimdeki bir miktar altını bozdurup Emlak Konut'un sunduğu ödeme seçenekleriyle Emlak Konut'un Yenişehir'deki Türk Hava Yolları ile ortaklaşa yaptığı projeden yatırım için ev almak mantıklı mı? Eğer evin fiyatı, bak önemli soru, bu kısmı iyi dinle. O projenin evin fiyatı bölge evlerinin emsallerine göre uygunsa al. Ama değilse uygun emsallere yönel. Çünkü benim baktığım o proje ise o projeden çok daha uygun o bölgede evler var. Yani insanların şöyle bir tembelliği oluştu artık. Yani bir şirket projeden ev veriyorsa ucuzdur algısı var. Abi bazı yerlerde projedeki evler bitmiş evlerin çok daha üzerinde. Dolayısıyla sen orada 6 milyon ev alacağına orada 3 milyon evler var. Dolayısıyla araştır bak.
Gerçekten ucuzsa al. Ama unutma, temelden aldığın bir evin normale göre %30 ucuz olması lazım. Çünkü sen onu belki 2-3 yıl sonra teslim alacaksın. Onu bir araştır. Evet. Sorular gelmeye devam ediyor. Emre Konak, 10-15 yıllık uzun vadeli yatırım yapmak istiyorum. Sizce SP500'e yatırım yapmak mı yoksa BES'e yapmak mı daha mantıklı? Yurt dışında yaşıyorum. Abi zaten BES yaparsan da SP500'e yatırabilirsin. Yani SP500'e yatırmanı engelleyen bir şey değil abi. BES'e yatırırsın. BES'te SP500 hisselerinin fonları var, onları alırsın. Amerikan borsası fonları alırsın, orada tutarsın. Bunu yapabilirsin ama orada da endeksin çok yüksek olduğunu unutma. Orada da bir çöküş gelir belki bir yıl içerisinde, 2 yıl içerisinde. Paranı boşta tut. Fırsatlar, öyle fırsatlar çok acayip güzel oluyor. Yani bütün büyük para öyle yapılır arkadaşlar. Büyük bir düşüş yakalarsın. Hatırlıyorsanız ben 10.500 iken Nasdaq söylemiştim. Yani orada mesela inanılmaz güzel kazanç oluştu. Aynı şekilde 1700 iken altın söylemiştim. O zaman o dönemlerde alırken çok güzel kazanç oluştu. 9000'den borsamız için yani söylemiştim. Yani böyle dönemlerde yakalarsanız çok güzel para oluyor. Dolayısıyla dediğin doğru, yapılabilir ama BES olarak yap. Çünkü hem BES'te katkı var, hem şu var, hem ama bir de stopajı çok az. Yani Amerika'da sen S&P'den alacağın vergi, Türkiye vergi cenneti. Amerika'da sen eğer bunu alırsan %50 vergi alıyorlar. Türkiye'de sen aynı fonu alırsan çıkışta %5 alıyorlar senden. İnanılmaz avantajlı oluyor. Türkiye'de çok çok daha düşük BES'te vergi. O yüzden öyle yaparsan, bir de üzerine devlet katkısı var. Ballık adayıp Türkiye'deki. Yani Türkiye'deki BES'teki vergi avantajı inanılmaz iyi. Normal yani, hatta şöyle yapan bile var yani. Mesela yaşı, Aziz mesela yaşı 52 yaşında, 53 yaşında, 56 yaşında emekli olacak. Elinde de bir parası var diyelim. Atıyorum 10 milyon. 10 milyonu bugün mevduata koysa, beklese 20 milyon olduğunda, tamam mı? O 10 milyonun 2 milyonu neredeyse 1.750'yi stopaj olarak ödüyorsun. BES'e koydun mu hepsini, onu çıktın mı %5 ödüyorsun. 1.250 cebine kalıyor. Anladın mı? Böyle enteresan avantajlar var. BES'te stopaj avantajı. O yüzden daha avantajlı olabilir. Evet. Yahya Toraman, şu an ihtiyaç fazlası araç satıp fon yatırımı yapmak mantıklı mı? Yoksa malda kal, hayatta kal. Araba için bile Geçerli değil. Arabada geçerli değil abi. Araba benim Arabayı için mal duyunca değil. hemen- Araba mal değildir abi. Çünkü araba eskiyen bir maldır. Eskidikçe değer kaybeden bir maldır. Dolayısıyla yine malda kalabilirsin. En kötü hiçbir şey yapamayacaksan bu fiyatlardan altın al. Uzun vadecisinden sonra. Yani araba mı altın mı dersen altın yani. Her türlü kurtarırsın yani, tamam mı? 5 yıl sonra kurtarmış olursun yani. Hiçbir şey yapamıyorsan altın al. Daha mantıklı. Ya da dediğin gibi hisse senedi fonlarından biraz alabilirsin. Ama araba değil yani. Araba sonuçta parayı eritecek. O kesin. Evet. 2 yıldır izliyorum. İlk defa soru soruyorum. Küçük bir ilçede yaşıyorum. Memurum. Kiram 16.000. Yani ucuz, ev almak yerine hisse fonu Hı. mantıklı. Yani hisse fonu alabilirsin. Çok mantıklı hisse fonları, ama endeksin yüksek olduğunu biraz onu unutma. Biraz yükseldiğini unutma. Bir de sabırlı olman lazım. Bir de ben büyük parayla, her zaman söylüyorum, borsa ile ilgili çok sorulara cevap veren, hatta böyle küçük yaştan itibaren borsa oynayan, hatta böyle borsacıymış gibi bir algı oluşan biri olarak ben borsayla büyük parayla girmenizi tavsiye etmiyorum hiçbirinize. Yani gidip de ben bugün 3-4 milyonu borsaya hisse fonuna koy gidemem kimseye yani. Demem ya. Ben demiyorum Mert Başaran olarak yani. Onun yerine git, onunla sen yine evini al. Ya da arsanı al. Küçük bir ilçedesin ya. Kocaman arsalar bulursun abi orada. Git orada güzel bir arsa al. Küçük ilçede. Git o parayı ya küçük küçük ya da 30-30, 40-40 hisse senedi al. Yani küçük küçük hisse senedi alırsanız paranız çok büyük büyüyebilir. Ama toplu parayla alırsanız çok büyük riske girersiniz. O riske girmek biraz yani yanlış olur. Yani yarın kafayı çok vurursunuz. Bir dersiniz ki bir ev alacak. Yani yarın bunu yaparak şunu diyebilirsin. Bir ev alacak parayı Mert Bey'in programını izledim. Hisse fonu aldım. Artık o evin kapısını alamıyorum da diyebilirsin. O riske girme abi. O riske girecek insanlar biz değiliz yani. Çok büyük adamlar var bu işlere girebilen. Onlar girsinler. Biz küçük paralarla girelim. Ben büyük parayla borsada olmayı doğru bulmuyorum. Hele bu kadar artmış dönemlerde, hele böyle bir ülkede, hele böyle bir konjonktürde, hele böyle bir dünyada yani gerek yok. Yani sağlam yatırımlar varken borsa, hep söylüyorum, küçük parayı büyüteceğiniz bir yerdir ya. Bugün borsada 50 bin lirayı, ben bilmiyorum, burada Işık Gökte ile farklı görüşteyim. Yani bugün 50 bin lirayı borsada 500 bin yapabilirsin. Ama 5 milyonu 50 milyon yaptırmazlar adama. Yani normal bir adama yaptırmazlar. Arsada da öyle. Arsada da öyle. Sen gidip 2-3 milyonluk bir arsa alırsın. Oraya yarın bir gün imara açılır. Para çok güzel kazanırsın, ama 200 milyonluk bir arsa alırsan orası öyle kolay kolay olmaz bir şey yani, anladın mı? Şehri değiştirirler gerekirse yani. Senin altın yer 200 milyonluk bir yer alırsan bir bakmışsın şehrin merkezi başka yere gider yani, anladın mı? Yani
Yani biraz aklımızı iyi kullanmamız lazım. Anladın mı? Küçük paraya kimse bir şey dokunmaz. Küçük parayla yürüyebilirsiniz. Ama büyük parayla yürümeniz kolay değil. Dikkat çekersiniz. Dikkat çekecek kadar büyük para olması lazım. Hani senin 3-4 milyonun belki çok büyük para değildir piyasa açısından ama senin için büyük para. Sen niye uykunu kaçıracaksın? Niye o riske gireceksin? Hep söylediğim benim bir hikaye var yani. Bende bir Halkbank hikayesi var. Yıllar önce Halkbank almıştım. O günün parasıyla benim yani inanılmaz bir paraydı. Ben o kağıdı sattım. Allah yardım etti. Bilerek yapmadım yani. Önüme bir fırsat çıktı. Bir gayrimenkul fırsatı çıktı. Bir arsa, ev, arsadan ev gibi bir şey çıktı böyle. Yani arsa alıp sonra oradan ev olacaktı. Abi onu yaptım, Allah kurtardı, Allah beni. Onu yapmayaydım şu an o para, elimdeki para 40 bin lirada kalmıştı. Şu an o yani 5 milyon oldu. Yani anlatabildim mi? Yani büyük para perişan edebilir. Bilemezsiniz arkadaşlar. Bir tane olay denk gelir. Tarihte bir kez gelir. O da sizin başınıza gelir. Türkiye'nin değil, dünyanın en büyük şirketini alırsınız. Gidersiniz o 4 milyonu ev almak yerine onu alırsınız. O patron kalp krizi geçirir, o patron vurulur, o patron Trump'la kavga eder. Bilemezsin. Bilemezsin. O patron Halkbank'a ceza geleceğini ya da dava açılacağını kim nereden bilebilirdi ya? Ben Türkiye'nin en güvenilir şirketi o gün Halkbank aldım. Halkbank aldım 2011-12 yılında, başıma yani gelmeyen kalmadı. Sonra yine diyorum Allah yardım etti de zamanında denk geldi de bir şey fırsat sattım yani. Fırsat olduğu için sattım yani ama satmasaydım ben param bakın neredeyse %95'ini eritmiştim paramın. Dolayısıyla tek hisse ve borsada büyük parayla kalmak, hele bir de küçük hissede. Bu Halkbank'taki çok rastlantısal bir olay. Nadir olur ama hele bir de böyle şeyseniz, paranız böyle yani küçük bir hisse, ya geçen mesela biri, onu da söyleyeyim. Ya bir grafik görmüş, çok güzel grafik. Gitmiş almış. Ya alınır da hisseden gidip de o hisseden 100 bin liralık al sorun olmaz da gitmiş 5 milyonu kalmış. Ya hissenin dolaşımdaki bütün hisse neredeyse 300 milyon. 300 milyon dolaşımda olan hissenin 200-150'si zaten sabit duruyor hiçbir yerde. Yani 100 milyon günlük işlem hacmi kadar adam yani 3 günde taban yapacak kadar mal almış mesela şimdi. O hisseyi öyle alırsan canını yakarlar. Dolayısıyla uzun lafın kısası arkadaşlar, büyük parayla, borsa bizim için küçük parayla girip paramızı büyüteceğimiz bir yer. 5 bin 10 bin altın alır gibi alacağız. Küçük fonlardan, hisse senedi fonlarından büyüteceğiz. Patlamada da çıkacağız. Hep diyorum yani 9 binde kaldı dönemde aldık. Yarın bugün 20 bin olacak, çıkacağız, onunla gayrimenkul olacağız. Bu kadar basit. Bir saati geride bıraktık. Benim de şarjım bitmek üzere. Kalan bir iki soru var. Hızlıca Tamam. onları da soralım. ABD borsası bu kadar şişmişken girilir mi? Ben girmem. Girmiyorum da. Ben 10.500 iken girdim. Girerken de herkese söyledim. Gururla söyledim. Ondan sonra da ben bu saatten sonra girmiyorum. Hatta var olan pozisyonlarımın da çoğunu neredeyse birkaç şey dışında çıktım. Kademe kademede çıkıyorum. Ben orada yarın 30'a mı gider, 35'e mi gider? Giden gitsin. Allah bereket versin. Ben orada mutlaka bir yıl içerisinde, 2 yıl içerisinde bir düşüş olur. O zaman tekrar gireceğim. Girerken de ben giriyorum diyeceğim. Ama hani ben bir şey çok bu kadar şiştikten sonra, FK'ları bu kadar şiştikten sonra ben girmeyi doğru bulmuyorum. Ama bu arada da bir girip de short, kısa vadeli al sat yapıp para kazananlar var mı? Var. Benim tarzım değil. Senin tarzın değil. Tam onu söyleyecektim. Ben düşük varlıkları seviyorum. Çünkü bir şey giderken herkes bu işin üstadı oluyor. Şimdi mesela ben Nasdaq 10.500 iken yazarken, her yerde yazarken, Türkiye'de Nasdaq'ın adını bilmeyenler şu an Nasdaq uzmanı oldular. O uçuyor, para kazanıyoruz diyorlar. Altın 1.700 iken yine ben yazarken yazanlar 4.000 5.000 iken altın. Bir şey çok şiştikten sonra herkes konuşur ama oran riskli. Dolayısıyla stop yaparak yapacaksanız yapın ama stop yapmadan alıp tutacak noktalar değil bence. Birileri çok kazandı çünkü. Biraz tedbirli olmak lazım. Dikkat etmek Peki. lazım. Burak Bey'den bir soru. 1.7 milyonluk altın, gümüş var. Banka en fazla 1 milyon kredi veriyor. Kur ve onstan çekiniyorum. 2,5 milyona ev alınır mı yoksa beklemeli mi? Neden çekiniyormuş? Kur ve onstan çekiniyor. Yani Anladım. kurlardan ve altından. Haklı çekinmekte, haklı. Vallahi alınır yani, alınır. Niye alınmasın? İyi bir fırsat çıkar. Şöyle mesela bu rakamdan ben altın satıp ev alın demem. Bak 5.000 iken 5.500 iken diyordum. Bu rakamdan demem. Yazık günah ama öyle de fırsatlar çıkıyor ki mesela geçen gün şey geldi bana, inanılmaz bir şey Aziz, yani hani bu Bağdat Caddesi'nde Fenerbahçe stadı falan oralarda Kızıl Toprak'ta biraz arka taraflarında eski bir binada dükkan geldi. Şimdi 4.6 milyon lira. Ya 4.6 milyon liraya dükkan gelmiş. Altın o dükkanın değeri iyi piyasada 10 milyon. Bir de dönüşüme girme ihtimali var. O zaman iyice katlayacak. Şimdi orada da altından %10 kaybettim dememek lazım. Almak lazım. Yani normalde bu fiyattan altın sat demem ama çok da fırsat geliyorsa da bazen düşükten satıp başka bir şey almak lazım. Yani satılır iyi fırsat gelirse. Peki
Sorularımızı bitirdik. Şöyle bir şey var. Soru var. Mert Bey'in numarası var. Söylediğinde kaydetmiştik ama WhatsApp grubuna ulaşamıyoruz. Bir de Ha. danışmanlık alabiliyor muyuz Mert Bey'den? Bunu da hatırlatalım. Teşekkür edelim bu akşam. Şimdi benim WhatsApp grubum şöyle. WhatsApp grubu değil bir kez. WhatsApp kanalım var arkadaşlar. WhatsApp kanalı kurdum ben. 13 bin kişinin olduğu, 13 bin Yani 500 tıpkı kişinin. Instagram gibi, tıpkı Twitter gibi bir sayfa gibi düşünün bunu. Evet, o da niye? Twitter'ım kapatıldığı için. Yarın bir gün Instagram'ı da kapatılıyor. Şeysiz kalmayalım diye, birbirimizden kontaksız kalmayalım diye böyle bir şey yaptım. Ondan sonracığıma 13.500 kişinin olduğu Mert Başaran kanalı var. Neydi o? Instagram kanalı var. Instagram kanalı diyorum. Mert Başaran WhatsApp kanalı var. Aynı şekilde Mert Başaran Telegram kanalı da var. Orada da 3500 kişi var. Orada da telefonum yazıyor zaten. Benim telefonumdan bunlara ulaşabilirsiniz. Telefonum zaten var herkeste. 0553 124 49 21. Ama çok mesaj atan olduğu için cevap tabii ki veremiyorum herkese. Çok nadir mesajlara gece 11'den sonra 1-2 tane mesaj ancak cevap verebiliyorum. Gün içinde çok fazla yazan oluyor. Veremiyorum. Burada da yanlış anlaşılmasın. Hani tek telefonum var çünkü. Onun dışında başka bir şey var mıydı Aziz? Ne demiştin? Yok, bu kadar. Onu sormuşlar. Danışmanlık alabiliyor muyuz demiş. Ya danışmanlık, normalde bireysel danışmanlık vermiyorum. Çok vaktim yok. Ama yine de bir sorsun bakalım, yapabileceğim bir şey var. Yani gayrimenkulle ilgili bir şey olursa ilgileniyorum ama onun dışında diğer işler çok riskli, girmiyorum. Ama yine de yani sorman gerekirse bir şey olursa bir yazsınlar bakalım. Yani yapabileceğim bir şey varsa danışmanlık niye vermeyeyim, ama yani yapamayacağım şeylerle de enerjim yok, zamanım yok. Yani zaten onu da söylüyorum. Yani zaten kendi işi çok yoğun olan insanın yani çok kolay değil danışmanlık vermesi. Hep onu diyorum yani. O yüzden etrafta böyle size danışmanlık veriyorum, bilmem ne yapıyorum diyen insanların böyle iyi dikkat edin. Yani 300-500 liraya danışmanlık veriyorum borsada bilmem ne diyen, hani gerçekten adamın zaten o kadar yani başarılıysa zaten kendi parasını işletir. Size vakiti kalmaz. Yani 300-500 lira peşinde olmaz. Orada biraz dikkat edin. Özellikle böyle fake'ler çok oluyor, dolandırıcılıklar. Yani adam o değil. Adamın ismiyle, ünlü birinin ismini koymuş. 300 lira yollayın, 500 lira yollayın, ben paranızı çoğaltacağım falan filan ya da danışmanlık vereceğim falan filan. Yani adam iyiyse zaten bunu yapmaz. Onların çoğu dolandırıcılıktır. Yani bir iki tane dolandırıcılık yapmayan, yani gerçekten öyle olan var. Onlar da zaten niye yaptığını ben de anlamıyorum yani. Anlayamıyorum ama hani genelde dikkat edin, çoğu bunların fake dolandırıcılık olabilir. Ama yine de bana yazın, elimden geldiği kadar. Haftada bir gün ofiste oluyorum. Eğer yapabileceğim bir şey varsa ofiste ağırlıyorum. Ücret almıyorum. Bağış yapıyorsunuz herhangi bir vakıfa. O bağış karşılığında oturup bir saat konuşabiliyoruz. Ama ne bileyim, o da sınırlı, gün 5 kişi alabiliyorum. Bekleyen bir sürü insan oluyor. Orada da analiz etmem lazım. Yani gerçekten yapabileceğim bir şey var mı? Yani öyle insanlar arıyor ki, yani mesela abi 50 bin liram var. Abi işte eşimden boşandım. Ben onun işte ne yapacağım? Gideceğim 3 milyon yapacağım. Ondan intikam alacağım. Şimdi ben bunu ne yapabilirim yani? Mantık dışı bir şey yani. Hani benden istenen şey. Hani öyle de çok bir şey geliyor ama gerçekten hani abi var 2 milyon 3 milyonum var, bir tane arsa alacağım, bir tane ev alacağım, dükkan alacağım ya da bir şey, buna yardımcı olmaya çalışırım ama yani olamayacağım şeyler isteniyor. Yani gerçekten onlara danışmanlık vermek şansımız yok yani. Gerçekçi olmak lazım. Bugünlük de bir pazar akşamını dolu dolu tamamladık. Kaç kişi oldu bu arada? Kaç kişi oldu? Analizlerimizi yaptık. 2300'ü falan gördük. İyi, güzel. Yani sen devam etmek istersen edebilirsin. Ama Yok, soruları da sorduk. Kalan sorumuz da olmadı. Seni de daha fazla yormayalım. Hem Mert Başaran YouTube kanalına hem de benim şahsi YouTube kanalım Sıfır noktasını takip etmelerini ve bildirimleri açmalarını öneriyoruz. Evet, Çünkü bildirim açmak çok önemli arkadaşlar. Çünkü niye diyorum bildirim açmak çok önemli? Telefonunuza geliyor. Yeni video yüklendi. Evet. Mert Başaran canlı yayına girdi. Çünkü Ama niye? öbür türlü zor. Çünkü niye? Yakın zamanda bu Instagram'ım da sürekli kapatıldığı için, Twitter'ım da kapatıldığı için, Telegram falan TikTok, ben belki YouTube'dan bazı şeyleri paylaşacağım ve böyle yani çok fırsat bir şey gelecek. Yani diyeceğim ki bakın burası bu grafiği kırdı ya da ne bileyim işte bu arsa burada haberi geldi ya da burada bu olabilir dediğimde en azından sonra geç görmeyin. Dolayısıyla mutlaka bildirimlerinizi açın. Öyle enteresan yarın gün sürprizler olabilir. Bu arada çok uğraşan var bende. Onları da gerçekten hani hepinizden dualarınızı rica ediyorum. Şaka yapmıyorum. Çok ciddi uğraşanlar var. Çok abuk subuk şeyler uğraşıyorum. Anlatamam size. Yani bir sürü fake hesap açılıyor. O fake hesapla ilgili dolandırıcılıklar yapılıyor. O dolandırıcılıklarla ilgili savcılığa ifade veriyoruz. Biz değiliz vesaire. Ama hani uğraşıyoruz.
Çok kötü insanlar var, bunu kullanmaya çalışanlar var falan filan. Yani gerçekten ben netim. Arkadaşlar Türkiye'de her şeyin bedeli var. Mert Başaran öne çıktığı için yani sizlere yardımcı olmak için Ya öne istediğimiz- çıkmak da değil. Bazı şeyleri söylüyoruz ya. Söylediğimiz şeylerin bazılarını söylememek lazım aldığımız kadarıyla. Evet, Söylediğimiz şeyler söylediklerinin öne çıkması, söylediklerinin yani, karşılık bulması, yani standart şeyler konuşunca aykırı söylemlerin olması bunlar seninle uğraşmalarına neden çok oluyor. çok çok ciddi yani çok ciddi uğraşıyorlar. Yani öyle şeyler uğraşıyoruz ki yani bir böyle bunlarla uğraşmaktan çıldırmak üzereyim. Hani bilginiz olsun ki en azından böyle birbirimize buradan kopmayalım, tamam? Peki. İyi geceler, teşekkürler. Teşekkürler.